Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın en çalkantılı dönemine gidiyoruz. Dünyanın iman hakikatinden en uzaklaştığı döneme gidiyoruz. Tabiri caizse Hz. Adem Efendimiz'den Hz. Nuh Aleyhisselam'a kadar yaşananları olabildiğince detaylı anlatmaya gayret ettik. Hz. Nuh Aleyhisselam döneminde iman akidesine bağlı olanların ne kadar azaldığını ifade ettik. Hızla yükselen ve ardı ardına peşi sıra benzer dönemlerde hatta aynı anda gelen onlarca peygamber meselesini gündem ettik, onları anlatmaya gayret ettik. Ama hakikat şimdi büyük bir fetret dönemine giriyoruz. Dünya tarihinin en çok bildiğini zannettiğimiz ama en çok bildiğini zannederken ulaştığımız evraklar vesilesi ya da ulaşamadıklarımız ya da devşirilmişliklerin vesilesiyle üzerinde en çok spekülasyon ve manipülasyon yapılmış tarihsel süreçlere gidiyoruz. Sınırların yanlış çizildiği, isimlerin yanlış verildiği, aman Yahudileri korumak lazım denilerek Yahudilerin en çok oynadığı tarih skalasında çok yavaş adımlarla ilerleyeceğiz. Ama o ilerlemeden önce miladın sıfır noktasında bir dünyayı seyretmek, dünyanın son bir haline bakmak gerekiyor. Çünkü Hz. İsa Efendimiz aramızdan ayrılırken dünya milattan sonra bu 20'li yıllardan itibaren büyük değişimlere gebe bir sonucu karşımıza koyuyor olacak. Efendim milattan sonraki bu 20'li yıllardan bahis özellikle Roma'nın Avrupa bölgesinde etkinliği. Bu etkinlik felsefe ve mitolojide ve inanç biçimlerinde büyük bir etki olarak karşımıza çıkacak elbette. Ama dünyanın farklı ülkelerinde bunlar yok mu derseniz var elbette. Güney Amerika bölgesinde Mapuche diye tabir edilen bir kitle var. Bu kitle bugünkü Şili bölgesinde. Ancak bu Güney Amerika'nın batı yakasına bakan bu süreç zannedilmesin ki tekil bir hayat sürüyor. Özellikle Afrika ile yakın ilişkileri var. O yüzden Afrika'dan Güney Amerika'ya, Güney Amerika'dan da Afrika'ya ciddi göçlerin yaşanmış olduğu bir zaman dilimindeyiz. Aynı zaman dilimi çok enteresan bir süreçte bizi Amerika'nın iç bölgelerine götürecek. Amerika'nın iç bölgelerinde birkaç önemli grup var. 7. ciltte bundan biraz daha fazla bahsediyor olacağız ama şunu ifade etmek gerekiyor. Hristiyanlığın ulaşmakta zorlandığı ama kendi inanç biçimleri tevhid akidesinin özellikle Hz. Davud ve Süleyman Efendimiz'den kalmış haliyle yaşanmaya devam ettiği bir Kuzey Amerika. Bu inançların ulaşamadığı bir nokta değil ama Hz. İsa Efendimiz'e ait olan Hristiyanlık inancından ulaşmış olan kişiler ancak buraya milattan sonra 40 ila 50'li yıllarda ulaşmaya başlayacaklar. Avrupa bölgesinin güneyi oldukça karışmaya hazır. Roma İmparatorluğu'nun etkinliği gittikçe artarken gerek Karadeniz'de gerekse Avrupa'nın kuzeyinde yeniden kendilerini ayağa kaldırmaya çalışan Anglo-Saksonlar, Brigantslar, Votalinler ve Taaksiller kendilerini toparlamaya çalışırken Finlilerin kuzey bölgesinde kendilerine yeni bir yerleşke edindiklerini görüyoruz. Bu Finlilerin ise inançsız oldukları düşünülmesin Roma ile en büyük illet durumunu yaşamış olan onlar olacak. Asya bölgesi bu tarihsel süreçte pek konuşulmaz ama özellikle bugün Asya'ya gelmiş olan peygamberlerin en çok etkilediği Hindistan Yarımadası ile Arap Yarımadası'nı birbirlerinden ayrı düşünmemek gerekiyor. Ticaret yolları Hindistan'la Güney Arabistan arasında yoğun bir ilişkiye sahip. Bu ilişkiler sebebiyle de Hristiyanlığın önce Hindistan Yarımadası'na ve oradan da bugünkü görmüş olduğunuz Uzak Asya diye tabir edilen Yeni Zelanda ve Malezya bölgesine aktığını göreceğiz. Avustralya'da bu tarihlerde çok da bir şey olmadığını söylediğini iddia ederler ama Avustralya bölgeye kaçan Hristiyan ve Yahudi küçük bir azınlıkla yeniden Güney Asya'yı kendine getireceği günlere gebedir. Dünya büyük bir karmaşa içerisindeyken ve herkes Roma'yı konuşurken aslında bu sükunet
Roma'nın etrafındakilere kendi inancını baskılamaya başlamasıyla değişecek. Yani Yahudiler tarihteki en büyük kırılım noktasına imza atmaya başlıyor olacaklar. Bu imza atma serüvenleri içerisinde Roma'nın dönem dönem yükselip sonra Doğu Roma, Batı Roma ve Bizans derken bu dönüşüm sürecini geçirdiklerini göreceğiz. Afrika bölgesi için henüz putperestlik inancının etkinliğinden bahsedemiyoruz. Çünkü o kadar Yahudiler etkili ki özellikle Nebati krallığından etkilenmiş olan krallıkların güneye doğru Lua topluluğu, Kushi diye tabir edilen imparatorluğun kuruluşu, buradaki bir yönetim biçimi, ta Madagaskar adasına kadar uzanmış olan bir Hristiyanlık akidesinden bahsedeceğiz. Çünkü Beni İsrail'in ticaret yollarının özellikle verimli Hilal bölgesinde sıkışmasından sonra Somali bölgesine aktarıldığını anlayacağız. Seba ve Himyarte krallığının da Güney Arabistan bölgesinin batı ucunda yerleşke edindiğinde fark etmeye başlayacağız. Elbette ki bütün bu yerleşkeleri tek tek ele alıyor olacağız 7. cildin tamamında. 6. cildin sonuna gelirken bizler 7. ciltte bu dünya tarihini, tarihsel olayları da bir kez daha düzene koyarak ibarelendirme mecburiyetimizi ortaya koyuyor. Çünkü hem mitolojik kavramlarda, hem tarihsel kavramlarda, hem sanat ve edebiyatta bizlere Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın geliş sürecinin ne kadar ehemmiyetli ve tam da olması gerektiği yerde olduğunu bir kez daha izah edecek. Çünkü yaklaşık 570 yıl boyunca insanlık hızlı bir ticarileşme ve imparatorlaşma sürecini geçirecek ve dünyanın dört bir tarafında yaşanacak bunlar. Ama bu süreç bizi bir dinsizliğe, inançsızlığa, putperestliğe götürecek. Her ne kadar milattan sonra 300'lü yıllarda Roma devrimsel bir yapıyla resmiyette Hristiyanlığı kabul etse de kabul ettiği Hristiyanlık olmadığı için kiliselere putların girdiğini göreceğiz. Hem de resmi yoldan, hem de devlet eliyle, hem de hakikati söylediğini iddia eden o rahipler eliyle. Hakikat bu dönüşüm sürecinde Yahudiler kendilerine başka bir çerçeve çiziyorlarmış gibi duracaklar. Ama o mış gibilerin hepsi 7. cilt devam ederken alt üst oluyor olacaklar. Dolayısıyla bizler 7. ciltte Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama kadar gelmiş olan bütün dedelerini tek tek anarken bir diğer taraftan miladın bu tarihsel süreçlerinde hem imparatorlukları, hem savaşları, hem de gerçek tarihi konuşuyor olacağız. Gerçekten çok konuşulacak, çok tartışılacak bir bölümdür 7. cilt. Ondan sonrakiler de öyle hakeza ama tarih sevenler için hemen yarından itibaren Allah nasip ederse, Allah ömür verirse 7. cildimize başlıyoruz. 7. cildimizin sonunda ise Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalib Efendimizin doğumuna şahitlik edeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın doğumunun yaşandığı anlara gideceğiz inşallah. Uzun yolculuğumuz devam ediyor. 6. cildimizin sonuna geldik. 7. cildimiz başlıyor. 1. cildimiz basıldı. Biliyorsunuz, ulaşabilirsiniz. Aydan aya da cilt bugüne kadar konuştuklarımızı biraz genişleterek, eksiklerini tamamlayarak, sürçülisan ettiğimiz yerler varsa, tam anlaşılmamış ya da tam ağzımızdan doğru çıkmamışsa onları da derleyip toplayarak sizlere yeniden basılmış haliyle ulaştırmaya gayret ediyoruz dualarınızla. Yarın 7. ciltle beraber milat yolculuğuna çıkacağız. Miladın yolculuğunda Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın izlerini takip edeceğiz. Yarın görüşmek üzere 7. ciltte inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.